bugün yeni bir oyun yapacağız. Yeni oluştur diyorum. Genişlik ve yükseklik değerlerini 800'e 400 olarak ayarladım. Action 3.0 yeni bir uygulama başlatıyorum. Amacım Pong oyununu yapmak. İlk kişinin oynayabileceği bir oyun yapmak. Bir topun karşılıklı iki taraf arasında gidip geldiği bir oyun. Öncelikli olarak raketler lazım. Raketlerimizin genişlik ve yükseklik değerleri 400'dü bizim yüksekliğimiz. 400'ü tam bölecek bir sayı olsun. 80. Genişliğimiz de 10. Film klibine dönüştürüyorum bu nesnemi. Ve kütüphaneden bir tane daha alıyorum. Karşılıklı 2 tane film klibim oldu. Buna sol raket adını verdim. Buna da sağ raket adını verdim. Bu iki film klibini ben klavyeyle kontrol edebileceğim. Benim amacım W ve S ile soldaki raketi ve yukarı aşağı tuşlarıyla da sağdaki raketi kontrol ettirmek. Gerekli kodları yazalım. Bu hareket fonksiyonunda kullanılmak üzere bana bir tane dizi lazımdı, tuşlar diye. Bu olay dinleyicisi event.enter frame dediğim için sürekli çalışacaktı. Burada yapacağı iş tuşlar dizisini kontrol etmek. Tuşlarda eğer basılmış bir tuş varsa okuyabileceği, onunla hareket edecek. Bunun için de dizimi yazdım. Soldaki film klibimi hareket ettirmek istiyorum ben. O yüzden W tuşuna basıldım diye kontrol edeceğim. Yukarı aşağı hareket ettirebileceğim için ben film kliplerinin Y koordinatını dikkate almak zorundayım. Şöyle 5 piksel azaltsın. Bu koşulun aynısından bana lazım. Bir de S tuşuna basılırsa. O zaman da artırsın. Bir deneyelim bunu. W'ye basıyorum. S'ye basıyorum. Yok. Evet. Eksik var. Unuttuk çünkü. Şundan dolayı ne unuttuk? Dizimiz tamam. Dizinin içerisinde basılan tuşlar var mı? Bunu da kontrol ediyor ama tuşa basılıp basılmadığını okuyan bir fonksiyonum yok. Onu eklemeyi unuttuk. Hemen ekleyelim. Yine olay dinleyicisi ekleyeceğim. Bu sefer klavye olayı ekleyeceğim. Tuş oku diye bir fonksiyon olacak. Tuş okuma işlerini bu şekilde yapıyorduk. Bu satırın aynısından, bu satırların aynısından yine lazım. Tuş bırakma durumu için. Bu da bırakma işlemi olsun. Bırakma işleminde de eşitliğin sağ tarafı false olacak. Şimdi deneyelim. Yine çalışmadı. Bakalım neyimiz eksik. Up yapmayı unuttuk. Evet, tuş bırakıldığında olması gereken. Evet, şu an yukarı aşağı hareketimiz gerçekleşiyor. Bir de sınırlama getirelim. Yukarı giderken
Eğer y koordinatımız sıfırdan büyük diyelim gerçi. Eşitliği koymayalım. Parantez hatası yapmışız. Evet, şu noktalı virgül olmaması lazım da. Evet. Yukarıda daha yukarı gidemiyor. Aynı sınırlamayı aşağıda yapacağız. Bizim yüksekliğimiz aslında 400'dü. Direkt 400 yazayım. Bir de bizim yüksekliğimiz var. 80. Evet, bu ikisi arasında gidip geliyor. Aynı işlemleri şimdi diğer film klibimiz için yapacağım. Keyboard bu sefer up yani yukarı tuşu. Buradaki raket isimlerini değiştiriyorum. Evet, yukarı aşağı tuşlarıyla da bunları kontrol edebiliyorum. Şimdi bunların arasında gidip gelecek olan bir nesne lazım bize. Bunun rengini de değiştirelim. Bir tane topumuz var. Bunun genişliğinde 30'a 30 yapalım. Biraz büyük ama olsun. Sonra film klibin içine girdim. Böyle daha iyi oldu. Buna da ball adını vereyim. Bu ball nesnem benim sürekli hareket edecek. Onun için eylemler panelini açıyorum. Bir tane zamanlayıcı oluşturmam lazım benim. Aşağı oluşturalım. Bu hareketlerin dışında bir şey olsun. ...300 milisaniye bir süre verdim. Zamanlayıcıyı başlatalım. Bir de buna bir olay dinleyicisi ekleyeceğim. Oyna diye bir fonksiyon. De timer nesnemiz var. Bizim verdiğimiz süre neyse bu süre içerisinde devreye giriyor. 300 milisaniyede bir, öyle diyelim. Start dediğimizde her 300 milisaniyede yani saniyede 3 defa bu timer tekrar başlayacak. Tekrar başlayacak. Olay dinleyicisi eklediğimizde de bu her başladığında bir tane fonksiyonu oynatsın istiyorum. Bu fonksiyonla beraber istediğimiz şey neyse, sürekli meydana gelmesi istediğimiz olay neyse zamana bağlı olarak bu gerçekleşecek. Unutumuzu da ekledik. Bol nesnem var. Onu 5 piksel oynasın. Deneyelim bakalım. Çalışıyor mu timer'ımız? Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Çok kesikli gidiyor. 300 değil de 100 yaparsak, daha da küçültürsek daha hızlı olacak. Yani 10 yaparsak çok daha hızlı olacak. Evet. Ama alıp başına gidiyor tabii. Çarpışma testi eklememiz lazım. Onun için de
Böyle ortalığa bir tane fonksiyon boşta. Bunu çağıracağım ben. Test object diye bir fonksiyonumuz vardı bizim. Sağ hareket nesnemle çarpışırsa eğer zamanlayıcıyı durduralım. Evet. Tabii bu fonksiyon şu an çalışmadan. Şöyle yapalım. Bu fonksiyonu biz çağıracağız. Nereden? Benim sürekli çalışan başka bir fonksiyonum vardı. Hareket diye. Buradan arkası altında bir yerde bunu çağıralım. Ki evet. Tam burada durdu. Çarpışma testi gerçekleştiğinde. Çarptığında geri gelmesini istiyorum. Onun için iki tane değişken kullanacağım. X hareket diye bir değişken yapalım. Bunun değeri 5 olsun. Bir de sonra kullanacağım. Y yönünde hareket etmemi sağlayacak. Yine bir değişkenim olsun. Buna da 5 piksel değer vereceğim. Şimdi bu baştan niye bu değeri veriyorum? Şu artırma işlemi için direkt 5 sayısını değil de bu değişkeni kullanacağım. Ve çarpışma olduğunda bunu eksi 1 ile çarpıp bu hareket değişkenini yani 5 artıyorken eksi 5 artmaya başlayacak. Yani azalmaya. Eksi 5 ise eksi 1 ile çarpacağım. Artı 5. Tekrar artırmaya döneceğim. Yani bir eksilecek bir artacak. Çarpışma gerçekleştiğinde bu olayın oluşmasını istiyorum. Buradan geri sekti ama buradan geri sekmedi. Çünkü onun çarpışma testini yapmadık. Şimdi onu yapalım. Eğer sağ hareketle çarpışırsa veya sol hareketle çarpışırsa şöyle yapalım. Bu hareketi 15 piksel yapalım. Nerede bizim timer'ımız? 10 değil de 20 yapsak. Şimdi gelelim Y pozisyonumuza. X'teki değişimin direkt 15 olmasını kabul ettik. Ancak Y'deki değişim top farklı açılarla gidebilsin istiyorum ben. Yani sağa ve sola giderken tam 15'er piksel artışlar olabilir, azalışlar olabilir. Topun yarı boyu kadar bir ilerleme veya gerileme söz konusu. Ama yukarı aşağı hareketinde farklı açılar olabilmesi için bunun değişebiliyor olması lazım. Şu araya bununla 1 ile 10 arasında bir sayı üretiyoruz ve bunu Y hareketine aktarıyoruz. Topumuzun nasıl hareket edeceğini göreceğiz. Bunun için şu oyna kısmında noktayı artı eşittir. Bu değişkeni ekliyorum. Eğer kolun Y pozisyonu 15'ten küçükse veya kolun Y pozisyonu 385'ten büyükse. Bu durumda bu değişkenimizin değerini tersine çevireceğiz.
Yetişemedim. Yetişemedim. İkisi hareketi 5 olarak sınırlandırdım. Şu hareketi timer'ın dışına alacağım. Burada değil de şurada cereyan etsin. Yani timer'ımız şu an çalışıyor ama bir önemi yok. Çünkü timer'la beraber devreye girecek olan fonksiyon boş. Şimdi şu timer'ı iptal edelim. Şimdi oyunumuzun hızın artıp azalmasını şu hareketimizin miktarıyla ayarlayacağız. Bunu 10 yaparsak yetişebildik. Evet, bu kısımda tamam. Şu satıra ihtiyacım yok. Yeni sahne ekleyelim. Statik metin. Belli kutu. Bunu düğmeye çevirelim. Biraz da süsleyelim düğmemizi. İki tane anahtar kare ekleyelim. Üzerine geldiğimizde dolgumuz kırmızı olsun. Yazımız da beyaz olsun. Tıkladığımız zaman da gri olsun. Yazımız da koyu gri. Evet, sahnemize dönelim. Stop komutumuzu ekleyelim. Düğmemize isim verelim. Şu sahne sırasında değiştirmek lazım. Önce bu sahne oynayacak. Düğmemiz tıklandığında sahne 1'e geçiş yapacağız. Stop diyelim. Sahne 1'e git ve dur. S'yi büyük yazalım. Yanlış yazmışım. Sahne adını yanlış yazmışız.
Ufak bir sıkıntısı var.